Temmuz ayı bol retrolu bir ay olacak. Merkür retromuz var, Neptün retromuz var, Satürn retromuz var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Temmuz ayında Ağustos ayının tutulmaların etkisine girmiş bulunacağız. Bir sağlık sorununun ciddi ortaya çıkması sebebiyle görevi bırakma olabilir. Artık ben yapamayacağım, çekiliyorum. Evet, şu an çok aktif olan siyasette bir kişi olabilir. Dünya çapında ses getiren gelişmeler yaşayabiliriz. Malum ülkeyle ilgili bayağı sıkıntılı bir süreç bekliyor. İşte Neptün retrosu bizim perde arkası gelişmeleri ortaya çıkaracak. Sisli puslu ortam ortadan kalkıyor. Trump'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. Hatta sizin yayınınızda da söylemiştim. Suikaste kurban gitme, evet. Kennedy gibi olma ihtimali var bu retro döneminde. Siz erken seçim öngörüyor musunuz? Genç liderler sahneye çıkacak. Ekonomi kısmı biraz sıkıntılı bu ay. Ki hiç mi genel anlamda baktığımızda rahatlatıcı etkileri olmayacak? Var tabii, olmaz olur mu? Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Melda Parsak'la Temmuz ayını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Yine çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim. Valla özlemiştik birbirimizi. Bayağıdır görüşmüyoruz değil mi? Geçen ay yapmıştık sanırım en son yayını. 2 ay oluyor da canlı yayında Siyaset işte konuşmuştuk hatta orada. Siz mutlak mutlanı söylemiştiniz. Evet. Sonra bir baktık gerçek oldu. Nokta atışı bir öngörüydü. Şimdi Temmuz ayında bizi neler bekliyor? Nasıl bir ay olacak? Yine bizi böyle şaşırtacak şok öngörüler var mı? Kesinlikle var. Hatta Temmuz ayı bol retrolu bir ay olacak. Merkür retromuz var, Neptün retromuz var, Satürn retromuz var. İçe dönük enerjiler var. Hepsini zaten tek tek bu yayında konuşacağız. Burçları konuşacağız. Ülkemizin durumunu konuşacağız. Dünyada neler olabilir hepsini konuşacağız bu yayında. Evet, o zaman başlayalım. Temmuz ayında önce hem ülkemizi hem de bir gökyüzü etkilerini dinleyelim sizden. Tamamdır. Şimdi Temmuz ayına çok hızlı başlayacağız dediğim gibi. 4 Temmuz'da Mars-Uranüs kavuşumu var. Mars harekete geçiren Uranüs'e beklenmedik olayları bize verir astrolojide. İki enerji bir araya geldiğinde hayatın normal akışı bozulur. Ve olaylar çok hızlı gelişir. Öncelikle bireysel hayatlardan başlayayım. 2-7 Temmuz arasında uzun süredir ertelediğiniz kararları bir anda almak isteyebilirsiniz. Bir işten ayrılmak olabilir. Yeni bir işe başlamak olabilir ama Merkür Retrosu'nda olduğumuzu unutmayalım burada. Çünkü 29 Haziran'la 23 Temmuz arasında Merkür Retrosu var. O yüzden yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun olmuyor. Karar almak için uygun ama aksiyona geçmek için 24 Temmuz'u beklemek gerekiyor. Taşınmak, ilişki bitirmek ya da yeni bir ilişkiye başlamak gibi konularda çok hızlı ilerler 2-7 Temmuz arasında. İkizler Burcu'nda olacak. Bu kavuşum hep ikizler konuşuyoruz son zamanlarda da zaten. O yüzden sizinle işinizle çok alakalı iletişim ve bilgi akışı ile ilgili konular, bir telefon görüşmesi, bir mesaj, bir e-posta ya da sosyal medyada görülen bir paylaşım hayat yönünü tamamen değiştirebilir. Temmuz ayında duyacağımız bir haber nedeniyle yıllardır düşündüğümüz şeyleri bir anda yapmaya karar verebiliriz. Önemli bir aydayız. Yaz gibi yaz geçirmeyeceğiz. Yani böyle içe dönük, bazen negatif, arada böyle nefes alacağımız zamanlar tabii ki olacak. Böyle enseyi karartmamak da lazım. Ben normalde böyle negatif şeyleri konuşmayı da hiç sevmiyorum ama olan biten şeyleri de söylememiz gerekiyor netice itibariyle. Sabırsız enerjiler olacak. Hemen şimdi duygusu çok yoğun olacak. İlişkiler tarafında da devam eden ama sorunları görmezden geldiğimiz ilişkilerde ani yüzleşmeler olabilir. Özgürlük ihtiyacımız daha fazla artacak. Türkiye açısından baktığımızda medya, iletişim, sosyal medya, eğitim sistemi, gençler ve bilgi akışı ile ilgili konular çok ön plana çıkacak. Bir açıklama, bir konuşma, bir belge ya da ortaya çıkan bir bilgi kısa sürede ülke gündemini değiştirebilir. Eski dosyaların yeniden açılması var Temmuz'da, özellikle böyle eski kriminal dosyaların önemli, üstü kapanmış dosyaların yeniden açılması söz konusu olabilir. Dünya genelinde de böyle Epstein'e benzer bir olayın yeniden patlama ihtimali var. Tam aynı değil ama benzer etkiler gösteren bir dosya yeniden ortaya çıkabilir. Yani böyle iğrenç bir olay ortaya çıkacak ve Aynen. herkes şok olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Temmuz ayının gündeminde daha çok o tarz bir şey var. Siyaset de sakin ilerlemeyecek. Tam tersine beklenmedik çıkışlar, sürpriz açıklamalar, bir anda gündemi değiştiren gelişmelerin yaşanabileceği bir atmosfer olabilir. Ben daha önce de söylemiştim, siyasi liderlerden bir tanesiyle ilgili bir sağlık problemi oluşabilir gibi gözüküyor haritalara baktığımda. Çünkü Temmuz ayında Ağustos ayının tutulmaların etkisine girmiş bulunacağız. Yani 15 Temmuz'la Eylül sonuna kadar olan dönemde bir siyasi liderle alakalı bir sağlık problemi olabileceğini öngörüyorum ben. Tabii bunlar astrolojik öngörü. %60 gerçekleşme potansiyeli var her zaman. Küçük bir açıklama günlerce konuşulabilir. Sözlerin ve açıklamaların çok güçlü sonuçlar doğuracağı bir ay olacak Temmuz geneli.
Dünya gündeminde yapay zeka, dijital sistemler, internet altyapıları, iletişim ağları ve teknoloji şirketlerini çok konuşacağız. Böyle ani beklenmedik bir takım teknoloji şirketleriyle alakalı veri sızıntısı olabilir. Yani bilgilerin dışarıya atılması, yani aktarılması olabilir. Sızacak. Sızacak. Şey aynen gibi mi, öyle. hani bir dönem Wikipedia dosyası var. Evet. Hani oradaki bilgiler hep sızmıştı Aynen falan. öyle. Ona benzer ama o kadar büyük miktarda değil, daha böyle ufak çaplı bir şey olma ihtimali var. Çünkü Mars-Uranüs kavuşumları genelde hızlı verir, hızlı biter. Yani öyle çok inanılmaz sansasyonel bir şey değil ama orada bir sızıntı bekliyorum ben. Peki siyasi liderlerin sağlık problemlerini çok duyacağız dediniz ya. Bu bir vefat mı, yoksa hani artık yaşını başına almış ama hastalıktan ötürü mü? Her Yok- şeyi bekleyebiliriz. Yoksa böyle bir trafik kazası falan mı? Trafik kazası değil, sağlıkla ilgili bir vefat da olabilir. Bir sağlık sorununun ciddi ortaya çıkması sebebiyle görevi bırakma olabilir. Artık ben yapamayacağım, çekiliyorum. Evet. Yani aktif olarak siyasette olan Şu an birisi. çok aktif olan siyasette bir kişi olabilir. Yavaş yavaş arkadaşlar ipuçları da ala ala ilerliyorum. Evet. Peki böyle bir lider pozisyonda olan bir isim. Yani siyasi liderlerden Zaten bir biri, tanesi. tamam. Evet. Daha artık adres de vermeyeyim. Çünkü hani net astrolojik haritalar net bize aslında kişi ismi vermez. Verebiliyor da aslında vermiyor. Öyle söyleyeyim. Ulaşım, tabii hiç kimse hasta olmasın bu arada. Yani gülerek anlatıyoruz da ben aslında konuyu gülerek anlatıyorum. Aynen, Yoksa ben ipucu mesele aramaya değil çalıştığım yani. için ona Evet, güldük ben arkadaşlar. Aysu Hanım'a daha çok beni sıkıştırdığı için Evet. gülüyorum. Yoksa ben Hep hiç bunu kimsenin yapıyorum. kötü olmasını Tabii. istemem. Yani hiç kimse sağlık sorunu yaşamasın. Hı hı. Netice itibariyle herkes mutlu olsun, herkes iyi olsun. Ben böyle Pollyanna gibi bir insanım normalde aslında. Ulaşım ve havacılık sektörüyle ilgili bir beklenmedik teknik sorunlar, ani kararlar, dünya çapında ses getiren gelişmeler yaşayabiliriz. O tarz bir etki de var çünkü. Yani Temmuz'un ilk haftası çok hareketli olacak. Bir de Neptün Koç burcunda retro hareketine başlıyor. 7 Temmuz'da 12 Aralık'a kadar sürecek. Çok uzun bir retro bu. Ya bu retrolarda insanlar daha böyle düşük oluyor, başları ağrıyor İçe falan. Bu dönük. doğru mu? Doğru. Enerjiler içe dönüyor çünkü direkt. Yani normalde işte biz neyiz, hani böyle yaz aylarında eğlenmek isteriz, tatile gitmek isteriz, gezmek, tozmak isteriz, enerjimiz yüksek olur. Gitmesek bile o resimleri görmek, videoları görmek bizim enerjimizi yükseltir ya, böyle bir yaz ayı yaşamayacağız yani bu sene maalesef. Ama dediniz ki ani gelen bir telefonda mesela hayatımız değişebilir, bireysel Evet, hayatlarımızda dediniz. Bu retroda o alacağımız haberler müjdeli haberler olmalı. Müjdeli ya da geçmişe dönük bir mesele vardır. Tam kapanmamıştır ya da kapanmıştır ama bir şey bekliyorsunuzdur, orada donmuş kalmıştır. Onun hareketlenmesi olabilir. Mesela bir telefonla bir kadın belki aldatıldığını öğrenecek. Yani Neptün retrosunda olabilir. Ama orada başka etkiler de devreye giriyor. Yani aldatıldı demek için bir kişinin komplike haritasında birçok açının bir arada çalışması Yani bir gerekiyor. telefonla evlilik teklifi alacak. Olabilir, neden olmasın? İnşallah öyle olur. Ona göre kendinizi iyi Pozitif çalışmasına niyet ediyoruz buradaki Evet. açıların daha çok. Hepsinin daha doğrusu. Yılın en önemli gökyüzü olaylarından bir tanesi Neptün'ün Koç burcunda retro hareketine başlaması. Çünkü son aylarda birçok insan hayatında yeni bir sayfa açmak, yeni kararlar almak, cesur adımlar atmak istiyor. Ama Neptün retrosu bize şu soruyu sorduracak. Gerçekten istediğin şey bu mu, yoksa sadece olduğunu mu düşünüyorsun? Bu dönemde bazı hayaller test edilebilir. Peşinden koştuğumuz bazı hedeflerin aslında kendimize ait olmadığını fark edebiliriz. Bir de var, şu atalardan bizim satın aldığımız şeyler var ya. İşte çocukluk yıllarımızdan beri başarılı olmalıyım. İstemediğimiz meslekleri yaparız bazen. İşte bunda mutlaka başarılı olmalıyım. İyi bir ev hanımı olmalıyım. Çocuklarıma çok iyi bak. Tabii ki çocuklarımıza çok iyi bakacağız. O ayrı ama bunu böyle kendi kararıyla değil de aileden gelen yükler bazında atalardan alanlar var. Bunların farkındalığı gelişecek Neptün retrosu döneminde. Diyecekler ki yani ben gerçekten bunu istiyor muyum? Bu bana mı ait yoksa başkasına mı ait? İşte bunları fark edeceğimiz sorgulayacağız bunu. dönemler olacak. Evet. Büyük kararlar verirken Temmuz'la Aralık ayı arasında hem mantığı hem sezgiyi birlikte kullanmak gerekiyor. Çünkü mantık biraz geri plana atılıp sezgi ön plana çıkabilir. Ondan dolayı söylüyorum. Türkiye açısından da devlet mekanizması, liderler ve ülke yönüyle ilgili hareketlenmeler var. Kamuoyunun uzun süredir tam olarak göremediği bazı konular görünür hale gelir. Biz diyoruz hep böyle birkaç aydır perde arkasında olan gelişmeler ortaya çıkacaktı. İşte Neptün retrosu bizim perde arkası gelişmeleri ortaya çıkaracak. Sisli puslu ortam ortadan kalkıyor Neptün retrosu dönemlerinde. En son böyle dediğimizde
Bu yasaklı madde operasyonları olmuştu. Ona devam zaten. Şu an devam. Yani ama ünlülerle ilgili farklı bir şey de patlayabilir bu retro döneminde. Yani aslında bunların hepsi arınmak için oluyor bir noktada. Temizleniyor yani. Temizlenmek için oluyor. Yani sistem bize sorunu gösteriyor. Burayı temizle, yani tamamen düzenle. Çok arınma kelimesini de bu aralar çok kullanmak istemiyorum. Ondan sonra sistem, Arada kalmadı bir şey. yani sistem burayı temizle diyor. Temizleyip yoluna devam et diyor. Şu anda da aslında 2026 yılı tam bir temizlik yılı. Her şeyi görüyoruz. Yani perde arkasında ne yaşanırsa aslında ortaya çıkıyor. Eskiden böyle gizli kapaklı şeyler, siyasilerin de konuştuğu şeyler ortaya çıkmaz. Şu an her şeyi duyuyoruz herkesten yani. Yapılan pazarlıkları da duyuyoruz. Ondan sonra konuşulan şeyleri de duyuyoruz. Her şeyi duyuyoruz bu dönemde. Evet. Daha da duyacağız. Daha ne duyabiliriz ki? Daha neler olabilir ki artık? Lider figürleri ve kamuoyunda çok tanınan kişiler üzerinde baskı artacak. İnsanlar artık sadece söylenenlere değil, somut sonuçlara bakmak isteyecekler çünkü. Hı hı. Gerçekten ne var yani? Hani benim cebimde ne var? Vardır ya. Benim Evet. cebime ne girmiş? Buna bakacaklar Benim daha çok. karım ne? Benim bu işten karım ne? Şimdi dünya genelinde de Koç burcu liderleri, devlet başkanlarını, askeri konuları ve yeni başlangıçları temsil eder. Neptün retrosu bu alanlarda bazı soru işaretlerini gündeme getirecek. Yani dünyada bazı liderlerin aldığı kararlar daha fazla sorgulanabilir. Ki ben Neptün retrosu başlar başlamaz Trump'ın çok zorlanacağını düşünüyorum. Hatta sizin yayınınızda da söylemiştim. Suikaste kurban Evet, gitme, evet. Kennedy gibi olma ihtimali var. Bu retro döneminde olma ihtimali var. Tabii bunlar potansiyeller. Dikkat etmeli yani. Dikkat etmeli kesinlikle. Her şey göründüğü gibi değildir mottosu daha çalışıyor. Perde kapanmıyor, perde açılıyor bilakis. Göz perdelerimiz açılacak bu dönemde. 26 Temmuz'da da Satürn Koç burcunda yine retro hareketine başlıyor. Bol bol retro var. Oh. Bu ay bu da Aralık ayına kadar devam edecek. Türkiye gündeminde önemli hesaplaşmalar var. Çünkü Satürn karmanın lordudur. Sorumlulukları, kuralları, otoriteyi, gerçekleri temsil eder. Retroya geçtiğinde ileriye gitmekten çok geriye dönüp eksikleri tamamla diyor bize. Kariyerle ilgili önemli sorgulamalar yaşayabiliriz. Ben doğru yolda mıyım? Gerçekten istediğim hayatı mı yaşıyorum? Gerçekten istediğim işi mi yapıyorum? Bu konuda çok iş değiştiren kişi olacak bu dönemde. Özellikle bireysel kararlar, cesaret, liderlik, kişisel hedefler konusunda sınavlarımız olabilir. Devlet mekanizması, liderler, ülke yönüyle ilgili konular tetikleniyor burada. Çünkü bizim 10. evimiz Koç burcunun olduğu ev hep devlet yönetimini bize anlatır. Burada da böyle otorite figürleri, devlet kurumları ve üst düzey kararlarla ilgili önemli gelişmeleri göreceğiz. Bunun noktası da hesap verme ve sorumluluk alma üzerine çalışacak. Yani geçmişte yapılan şeylerin hesabını verme, sorumluluğunu alma, öyle ilerleme dönemi gibi çalışıyor. Siyasette bazı isimlerin ciddi sorumluluk baskısı altında kaldığı bir süreç yaşanabilir. Dünya genelinde de birçok ülkede hükümetler, devlet başkanları, yöneticiler üzerinde baskı artacak. Özellikle bu ismini anmadığımız malum ülkeyle ilgili bayağı sıkıntılı bir süreç bekliyor yönetimine. Yaptıklarının hesabını mı verecek, yönetim mi değişecek? Hem öyle hem yönetim değişecek. Bir de şu an başta olan kişiyle alakalı ciddi sıkıntılar olabilir. Hem sağlık açısından hem karmasal açısından. Çünkü son biliyorsunuz hani Gazze'de yaşananları, aynı şekilde hani İran'da da bir takım şeyler oldu çocuklarla ilgili, okullarla ilgili. Bunların karmaları mutlaka ölmeden insan hayatında yaşanıyor. Zaten bir de mahkemesi de devam ediyordu o kişinin. İşte burada böyle ciddi bir yaptırım uygulanabilir. Hem de sağlık kısmında da aynı şekilde zorlanmaları olabilir. Yani onlar için sıkıntılı Temmuz. Onlar için sıkıntılı. Biz de izleyip göreceğiz. Ki bence hani bazı kişilerin kesinlikle bu dünyada ölmeden önce bazı şeylerin hep hesabını vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Şahsi olarak bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama hele bu insanlık adına yapılan suçlarsa kesinlikle karşılığını bulmalı. Evet. Aslında görüyoruz biz. Zaman geçiyor, görüyoruz ama bir şekilde görüyoruz. Bir şekilde sonların nasıl bittiğini görüyoruz. Evet. Peki mesela Türkiye'de şimdi konuyu yine oraya getireceğim ama arada sorayım bunda. Merak ederler çünkü. Hani dedik ya bir değişim olacak, liderlerde dönüşüm. Siz erken seçim öngörüyor musunuz? Erken seçim Kasım ayında öngörüyorum. Haziran'da da böyle bir potansiyel vardı. Hala şu an devam ediyor. Evet, konuşmuştuk. Ama beklenmedik bir şeyden dolayı oluşabilecek bir erken seçim bekliyorum ben. Kasım'da yine aynı etki var. Yani Kasım ayında erken seçim olasılığı çok yüksek. Baskın seçim, erken seçim olasılığı çok yüksek gözüküyor astrolojik haritalarda.
Tetiklenirse tabii. Peki yeni bir liderler de çıkacak mı? Yeni liderler, yeni adaylar yoksa bildiğimiz adaylar mı? Yani şöyle, yeni adaylar da çıkacak tabii ki. 2027 yılına kadar hem ülkemizde hem dünya genelinde yönetimsel şeylerde gençleşmeler yaşayacağız. Daha böyle halka duyarlı, hümanist, genç liderler sahneye çıkacak. Çünkü Plüton Kova çağını yaşıyoruz şu an. Plüton Kova çağının etkilerini biz 2027 yılında bangır bangır görmeye başlayacağız. 2026 yılında değişim dönüşüm zamanı. Hatta birçok ülkede çok değişik ters köşe kişiler devlet başına geçtiler. Macaristan'da oldu bu etki ve birçok ülkede de oldu, olmaya da devam edecek bu. Bizim ülkemizde de ben yönetimin değişeceğini düşünüyorum 2027 Ocak ayına kadar. İsim verecek olsak var mı? Koalisyon ve parlamenter sisteme yeniden geçileceğini öngörüyorum ben. Evet. Koalisyon olabilir. Yani şu an AK Parti'nin de içinde olacağı bir koalisyon ama AK Parti'nin yöneticiliğinde olmayan bir koalisyon olma potansiyeli çok yüksek. Astrolojik haritalarda. Türkiye haritası bunu Tabii bunlar hep gösteriyor. astrolojik potansiyeller. Bu arada ben hiçbir partiye üye değilim. Yani. Sonra demişler ben de hoca. Ben CHP'liyim oluyorum. Ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı kazanacağını söylemiştim. O zaman AK Partili oldum. Bu yerel seçimlerde CHP'nin açık ara önde gideceğini söyledim. Bu sefer CHP'li oldum ama hiçbir partiye üye değilim. Ben astrolojik haritalarda ne görüyorsam onu söylüyorum. Evet. Sadece vatan severim. Vatan, bayrak, millet benim için kırmızı çizgidir. Hepimiz için öyle. Evet. Devletçiyiz hepimiz öncelikle. Yani hepimiz devletimizi seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Ama siyaset geçicidir arkadaşlar. Siyaset, siyasi figürler geçicidir her zaman için. Baki futbol kalan her zaman tutar gibi tutmayın. Bu arada futbol takımı demişken milli maçlarımız devam ediyor. Ne olacak? Ben orada çok varlık gösterebileceğimizi öngörmüyorum. Keşke gösterebilsek. Yani çeyrek finale belki bir ihtimal kalabiliriz ama birkaç gurur yaşayıp ondan sonra sönümlenecek gibi gözüküyor futbol kısmı. Ama voleybolda aynı şeyi düşünmüyorum. Dün maçımız vardı. 3-0 aldık setleri. Voleybolda final oynama olasılığımız çok yüksek. Ay üzüldük ya ilk maçta öyle olması. Valla ekranda İşte şey vardır. Ben artık 80. dakikada kapattım. Genel astrolojik prensipte de, dinlerde de, bu arada elhamdülillah ben Müslümanım yani netice itibariyle hiç böyle paylaştığım bir şey değil bu arada. İnançlı bir insanım. Ama ego inanılmaz kötü bir şey. Yani daha önce işte 2 maçta yendiğimiz için bizim futbolcularımızın bir çıt ego yapmış olma ihtimali var. Ego olduğu zaman evren diyor ki sana ego yaparsan işte karşında hezimete uğrarsın diyor. Tarihte hep ilk maçlarda kaybetmişiz. İlk milli maçlarda hep bir yenilgiye uğramışız. Sonra ikinci, üçüncülükle bitmiş falan filan. Ya inşallah ben yanılırım. Çok isterim. En çok yanılmak istediğim konu bu yani benim. Tabii. 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'ndayız. Bakalım neler olacak. Bu bile çok önemli bir şey bence. Ne olursa olsun yani sabah 7'de kalkıp ben de maçı izledim. Ay ben dedim ya 80. dakikada kapattım artık böyle. Ben kapatmadım izledim ama yani olan biten şeyler çok komikti. Hatta bir şey paylaştım. Gerçekten çok uzun boylulardı yani. Evet ya. Bizimkiler çok minnacık kaldılar yani. Arada böyle minnoş bakalım ama taktik morallerini hatası. de bozmayalım şimdi. Çok zeki bir ülkeyiz biz. Taktik hatası olduğunu düşünüyorum. Biz hanımlar bile futbol konuşuyoruz. Ay evet ya. Ben futbol takip eden birisiyim yani. Ya ben sadece milli maçlar ama neyse buradan başarılar diliyoruz. Evet, kesinlikle. İnşallah final oynar. İnşallah kupayı alırlar. Güzel haberler bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Şimdi 23 Temmuz'da Merkür Retrosu bitecek. 24 Temmuz'dan itibaren bireysel hayatlarımızda daha rahatlayacağız. Yeni başlangıçlar yapmak, teknolojik alet alıp satmak, date yapmak, işin adını koymak için çok düzgün zamanlar olacak. Yani Temmuz ayının özeti bu. Daha birçok açı var, daha birçok kombinasyon var ama ben en çok önemli kısımlarını alıp paylaşmak istedim izleyicilerimizle. Çünkü ben hep böyle önemli kısımlarını paylaşmayı çok seviyorum. Evet. Sorum var. Bir sorum var hocam. Buyurunuz. Şimdi bu kadar retrolarla dolu bir ayda ceplerimizi nasıl etkileyecek? Ekonomi kısmı biraz sıkıntılı bu ay. Ama hani altın kısmı için aynı şeyi söyleyemem. Altında yükselişler olabilir Temmuz ayında. Yatırım tavsiyesi değildir ama Temmuz ayında altında böyle 7.000 liralar seviyesine gelme potansiyeli yüksek. Haziran'da hezimet de 6.100 liraya falan düştü. Hatta 6.000 küsürlere düştü. Ama o da şeyden dolayı Hürmüz Boğazı meselesi petrol geçişinden dolayı şu an açıldığı için altın artık kendi halinde yükselişine devam edecektir diye düşünüyorum. Peki böyle mesela kredi çekmek isteyenler, ev almak isteyenler. O biraz daha zamanı var onun. Yapmayın. Tatil kredisi çekiyorlar bir de çok kızıyorum ona. Şu an faiz oranları çok yüksek. Yüksek sakın. Tatile çıkacağız, hava atacağız diye kredi çekenler Ya var. hava atmak için değil ama
tatilin de ben bir zaruri ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani İhtiyaç insanları ama cebine anlayabiliyorum. göre tatil yapmak değil mi? Aynen öyle. 5 yıldızlı değil 3 yıldızlıya git. Butik otele git. Ya da evde kal. Yani hani Kamp evde kur. kiralanabiliyor ya. Evet. Olabilir. Kamp kurulabilir. Evet yani minimale indirmek sanki. Kredi Hava atmak çekmekten. için, gösteriş için tatil Yapmayın olmaz ya. Instagram için. Mutlu olmak için tatil olur. Evet. Yani. Bu uyarımızı da yapalım. Şimdi Temmuz'un en şanslı burçlarına geçeyim dilerseniz. Olur. Yengeçler, akrepler ve balıklar Temmuz ayı boyunca çok şanslı olacaklar ki yengeçlerin retro olmasına rağmen Güneş ve Merkür destekleriyle hayatlarında birçok alanda dikkat çekecekler. Akrepler için yeni kapılar açılacak. Yani su gruplarına yarayacak Temmuz ayı genel anlamda. Balıklar için de hem yaratıcı hem aşk tarafı oldukça hareketli gözüküyor. Para kısmına gelirsek Evet en paralı burçlar. boğalar, yengeçler ve başaklar en paralı burçlar olacaklar. Oo. Evet. Biz yani Evet. Başaklar. Başaklar. Çok şükür 2,5 yıl sonra yüzümüz gülüyor. Yani maddi anlamda Temmuz ayı çok destekleyici Başak burçları için. Zaten bize aşk yok. Bize gelirse para Aşk gelir. yok Başaklara. Ya, yok. Balıklara, yengeçlere, akreplere ve aslanlara aşk var. Oo. Evet. Balıklara, yengeçlere. Akreplere ve aslanlara aşk var. Ama Başaklara yok. Başaklara para var. Olsun. O da iyi. Yani para da mutluluk veriyor. Work. Seda Sayan diyor ya work, Evet. work. Yani çok tatlı, bayılıyorum ona. Bazen şey diyorum, geçen haftalarda ben de böyle çok kızdığım şeyler oldu. Bazı meslektaşlarımın Türkiye haritasında olan biten açılara yorum yapmamasına çok kızdım, dedim. Astrolojinin kadırgalı Seda Sayan'ı gibi hissediyorum kendimi artık. Öyle oldu valla. Evet. Bazen olabiliyor ama çok seviyorum kendisini ben. Evet, astrolojinin Seda Sayan'ı da şimdi burada arkadaşlar. Yok, o şey benim kendime yaptığım böyle Ama basit gerçekten öyle dobra açıklamalar yapıyorsunuz. Peki şunu da soralım. En çok aldatan ve aldatılan burçlar. En çok aldatan burçlar. Yaylar. Evet. Aldatılan burçlar da balıklar. Ay aldatılıyorlar. Şeyler, çünkü idealize ediyorlar kişileri. Aslında adam kurbağadır ama prens görür. Çünkü öyle inanmak istiyor. O yüzden böyle içten içe edebilir kurbağa olduğunu ama kendisi öyle idealize ettiği için bu benim prensim der ama sonradan kurbağa olduğu ortaya çıkar. Oo. Peki şunu soracağım. Mesela retrolu bir dönemde iş teklifi geldi ya da yeni bir aşk erken açılır mı veya temkinli mi gitmek lazım? Ama Aşk konusunda temkinli gitmek lazım. Onun bir acelesi yok çünkü. Hı hı. Adını sonradan koyabilirsiniz. Flört edebilirsiniz bu dönemde Tanıyın. birbirinizi tanımak için Hı. ama sevgiliyiz adını koymayın. Veya işte söz, nişan, isteme o fasıllar için retro dönemleri çok uygun olmuyor. Haritasında Merkür'ü retro olmayanlar için. Merkür'ünüz retroysa yapabilirsiniz. Hatta yapın o dönemde daha çok. O yüzden birazcık harita bilgisi olması gerekiyor kişilerde. Merkür retro mu değil mi? İnternette birçok site var. Buradan da bakabilirler. Ama iyi bir iş teklifi geldiyse mesela. İş teklifi kısmı farklı. Çünkü uzun zamandır beklediğiniz bir işin sonuçlanmasıysa evet olabilir. Yani orada hani beklenti içerisindesiniz ya, tamamlanma enerjileri de olduğu için uzun zamandır iş arayan biriyseniz bu dönemde de teklif geldi, başlamanız gerekiyor. Hiç düşünmeden başlayın hatta. O zaman böyle kısa burçlarla devam edelim mi? Olur. Tek tek burçları yorumlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Koçlarla başlayalım. Başlayalım. Temmuz ayında hayat size dur bakalım nereye koşuyorsun diyecek sevgili koçlar. Her şeyi hemen çözmek istemeniz normal ama bu ay biraz sabır olması gerekiyor. Kariyerle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bazı planlar gecikirse moral bozmayın. Evren sizi yavaşlatıp doğru yola sokmaya çalışıyor olabilir. Özellikle ay sonuna doğru önemli kararlar almadan önce 2 kere düşünmek gerekiyor. Böyle çok detay değil, birazcık daha konuyu verdim burçlar bazında. Boğalar Temmuz ayında para konuları sizin gündeminizde yer alacak. Beklediğiniz bir ödeme, bir fırsat, kazanç kapısı açılabilir. Ancak gördüğünüz her kampanyaya, her alışveriş sitesine teslim olmayın. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da alayım derken bütçe şaşabilir çünkü. Yakın çevrenizden güzel destekler alabilirsiniz. Ay sonunda yüzünüzü güldüren gelişmeler de olabilir boğalar için. Gelelim ikizlere. Bu ayın başrolünde ikizler burçları var. Çünkü Merkür Uranüs etkisi var. Öteki taraftan birçok kombinasyon var. Bir sabah başka düşünürken akşam tamamen farklı kararlar verme potansiyeliniz var sevgili ikizler burçları. Telefonunuz hiç susmayabilir. Haber trafiği artabilir. Sadece fevri davranmamaya dikkat edin. Temmuz ayının sürpriz şampiyonu siz olabilirsiniz. Fevri olmayın. Evet, sakin kalacağız. Tepkilerimizi verirken biraz daha kontrollü olacağız.
Gelelim yengeçlere. Doğum günü sezonunuz kutlu olsun sevgili yengeçler. Gökyüzü uzun zamandır ilk kez sizi bu kadar destekliyor olacak. Kendinizi daha güçlü, daha görünür, daha motive hissedebilirsiniz ama verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Çünkü Merkür Retrosu sizin burcunuzda gerçekleşecek. O yüzden bilgisayarınızı, telefonunuzu önceden mutlaka ayın 27'sine kadar, Haziran'ın 27'sine kadar yedekleyin. Sorun yaşama potansiyeli var çünkü bu konularda. Yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir dönem ama 24 Temmuz'dan sonra aşk, kariyer, para. Hangi konuda adım atmak istiyorsanız gökyüzü sizi cesaretlendiriyor olacak. Bu ay biraz şımarabilirsiniz. Hakkınızdır çünkü geçtiğimiz aylarda çok zorlandınız. Ne güzel. Aslanlar Temmuz ayında perde arkasında birçok konu netleşmeye başlayacak. Bazı insanları ve olayları artık daha farklı gözle görebilirsiniz. Venüs desteğiyle dikkat çekiciliğiniz artıyor, çekiciliğiniz de artıyor bu arada. Girdiğiniz ortamlarda böyle göz önünde olacaksınız. Zaten aslanlar hiç sevmez bu tarz şeyleri, bayılırlar. Bayılıyorlar ya. Ben görüneyim, ben önde olayım. Aslanlar Ya bazıları öyle değil. İki tip aslan var. Bir tanesi kedi tipi, içe dönük. Biri de aslan ya da kaplan tipi böyle kükreyen, Çok. ormanın kral ve kraliçesi olan, yani o ne tür bir aslan olduğunuza bağlı birazcık da. Vallahi bana hiç kedi tipi denk gelmedi hocam. Bana denk Benim- geliyor danışanlarım. Öyle mi? Tabii. Vallahi gördüğüm aslanlar hep pençelerini çıkarıyor. Yani o size öyle denk gelmiş. Benim kediler de var sağ olsunlar. Aşk hayatı hareketlenebilir aslanlarım. Ben bir şey yapmadım, onlar geldi deme ihtimaliniz de çok yüksek. Önünüze düşecek kısmetler. Oo. Evet. Başaklar sosyal çevre ve gelecekle ilgili planlar hareketleniyor. Maddi açıdan çok destekleyici etkiler var. Zaten girişte de söylemiştim. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber, bir gelişme size çok umut verebilir. Beklediğiniz bir şeyin olma potansiyeli var. Yeni insanlar tanıyabilir, yeni projelere başlayabilirsiniz ama her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Bir de ikizler ve Başak burçları da mutlaka verilerini yedeklesinler. Ayın 27'sine kadar olan dönemde. Teraziye geçecek olursak kariyer ve hedefler ön planda. Bazı önemli kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. İnsanlar sizden daha fazla şey bekliyor olabilir. İlişkilerde netleşme zamanı. Karşı tarafın ne istediğini daha iyi anlayabilirsiniz. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendinizi unutmayın. Bu ay biraz da siz merkezde olun. Kendinizi önceleyin. Estetik operasyon mu yaptıracaksınız? 24'ünden sonra yaptırın. Çok yakışır bu ay. Retroda bu arada estetik yaptırılmaz değil mi böyle? 24'üne kadar hayır. Bütün burçlar için söylüyorum genelde. Yani Merkür retro olanlar yaptırabilirler. Merkür'ünüz retro değilse yaptırmayın. Geçenlerde de örnek verdim. Bir danışanım vardı. Kaşını yaptırdı retroda. Yaptırma dedim. 3 sene uğraştı onu düzeltmek için sonrasında. Geçen haberleri de bir kız çıktı ya hani botoksu mu ne Ankara'da bir kız. Evet. Dedim acaba bununkisi retro muymuş aklıma geldi. Olabilir. Olabilir. Orada tabii merdiven altı yerlere de bir şey Tabii yaptırmamak dikkat edin. lazım. Aman Çok sakın. önemli. Sağlık bu yani. Evet. Akrepler Temmuz ayı yeni kapılar açacak. Seyahatler, eğitimler, yeni çevreler, uzak bağlantılar gündeme gelebilir. Aşk tarafında da güzel gelişmeler var. Özellikle kalbinizi uzun süredir boş bıraktıysanız sürpriz haberler yaşayabilirsiniz. Hayatın size sunduğu fırsatları bir düşüneyim demeden önce bir bakın derim. Yaylara gelecek olursak önemli yüzleşmeler ayı. Maddi konular, ortak paylaşımlar, geçmişten gelen meseleler gündeme gelebilir sevgili yaylar. Ama korkulacak bir şey yok. Bu ay birçok yükten kurtulabilirsiniz. Detoks zamanı gibi düşünün. Şifalanma enerjileri var gökyüzünde. Yaylar için böyle akıyor gökyüzünden. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Sadeleşeceksiniz bu ay Temmuz ayında. Oğlaklar, ilişkiler, ortaklıklar ön planda. Hayatınızdaki insanların kim olduğunu, size ne kattığını daha net göreceksiniz. Bazı ilişkiler güçlenirken bazıları da doğal olarak uzaklaşabilir. İşbirlikleri açısından da önemli gelişmeler olabilir. Her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Bunu hatırlayın ki oğlaklar böyle her şeyi tek başına yapmak ister. O yüzden yardım istemek gerekiyor Temmuz ayında özellikle. Kovalara gelecek olursak günlük düzeniniz değişebilir. İş hayatı, çalışma koşulları, yaşam alışkanlıkları ile ilgili yeni gündemler olabilir. Sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor Temmuz ayı genelinde. Bir süredir ertelediğiniz konularda ilgilenme zamanı gelmiş olabilir. Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir kovalar içi. Şimdi gelelim en son burcumuz balığa. Balıklar. Temmuz ayının aşk yıldızlarından bir tanesi de balıklar. Kalbiniz boşsa hareketlenebilir, doluysa romantik bir döneme geçebilirsiniz. Temmuz ayı genelinde yaratıcılığınız da çok yüksek olacak. Hayattan daha fazla keyif almak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır sizi mutlu eden şeyleri ertelediyseniz artık sıra sizde. Bu ay biraz hayatın tadını çıkarın. Hadi bakalım. Güzel Şanslar. kapattık burçları da. Evet güzel kapattık. Peki böyle burçlara ponçik ponçik tatlı tatlı söyledik de. Evet. Şimdi dünya ve Türkiye etkileri çok sert. Evet. Retrolu bir ay. Evet. Yaz gibi yaz yaşamayacağız dediniz. Evet. Peki hiç mi genel anlamda baktığımızda rahatlatıcı etkileri olmayacak? Var tabii, olmaz olur mu? Bazı günlerde rahatlayacağız yani.
Jenerasyon gezegenlerinin aldığı çok olumlu açılar da var. Bazı dönemlerde rahatlayacağız ama motto genel anlamda böyle, yani hani gündem böyle. Zaten günlük hayatlarımızda da öyle değil mi? Çok sorun yaşadığımız zaman bir şey oluyor, bir nefes alıyoruz, düzeliyoruz. Aynı öyle düşünmek gerekiyor. Böyle bütün ay boyunca... Ne zaman mesela o en rahatlatıcı dönemleri böyle gerçekten çok bunaldı. Mesela dediniz ya, kötü haber aldım. Hadi olmasın. Herkes bitti, iyi haber gelsin herkese, ama Yani- yüzleşti ve kötü haber geldi. Ne zaman rahatlar? Yani şöyle söyleyeyim, genel anlamda mı ne zaman hatta? Genel- Temmuz ayı içinde mi? Temmuz ayı içerisinde. Ya 13'ü, 18'i ve 23'ü rahatlatıcı etkiler var. Ama hani böyle %100 wow, inanılmaz güzel, her şey mutlu pes pembe diyeceğimiz etkiler değil bunlar. Sadece günübirlik rahatlamalar ya da birkaç günlük rahatlamalar şeklinde çalışıyor. Evet, retro zaten başladığında bu Neptün retro, Satürn retro aralarında biz bir yayın yapalım yine. Bakalım nasıl Olur. olur. Devam ediyor. Canlı yayın yapalım. Olur. Bu arada tutulmaların etkilerinden başlıyor dediniz bana yayın başlamadan Evet, önce. Ağustos ayında 2 tane çok sert tutulmalar var. Hem Türkiye haritasını ciddi anlamda tetikleyecek tutulmalar bunlar. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hep böyle başlık atarız ama hakikaten Ağustos tutulmalarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki onların etkileri ne zaman başlıyor, o tutulmaların? Temmuz'un 15'inden itibaren başlıyor. Oo. Evet. Temmuz'un 15'inden sonra Evet. arkadaşlar Siyaseten dikkat. ciddi karışıklıklar var. Evet. Of ortalık Evet. kaynayacak yani. Aynen öyle. Bakalım Ağustos gelsin, tutulmaları da konuşacağız arkadaşlar. Siz de merak ettiklerinizi videonun altına yazın. Sorularını yazsınlar. Tabii ki. O retrolar tam başladığında o sıkışıklıkla yayında birbirimize giriyormuşuz. Canlı yayında açalım. Yok canım. Girmeyiz. Niye Ay girelim? Allah korusun ya. Evet. Niye girelim? Değil mi? Bunları niye anlatıyoruz? İnsanların farkındalığı gelişsin, daha önceden gard Tabii. alsınlar diye. Girmemeleri için anlatıyoruz Evet aslında bir evet. noktada da. Aman sakın dikkat arkadaşlar. Birbirinizi sevin, sevilin. Aynen öyle. Zor- Sevgi enerjimizi yükselteceğiz. Yükseltelim. Dua enerjilerimizi yükselteceğiz. Kesinlikle. Meditasyon yapıyorsanız meditasyon enerjinizi yükseltin. İnşirah. Daralınca dinleyin bol bol. İnşirah, evet. Ayetel Kürsi'yi ben çok kullanıyorum Çok. mesela hayatımda. Ama neye inanıyorlarsa onu yapsınlar. Tabii. Yani benim hiç öyle bir şeyim yok. Neye İlla şunu inanıyorsanız yapın, bunu tabii. yapın. Okuyan var. Çünkü Hani her inançtan insanlar bizi izliyorlar. tabii. Neye inanıyorsanız o konuda hiçbir şey olmazsa evrene pozitif enerjilerinizi gönderin. İyi düşünmeye çalışın. İyi enerji gönderelim. İyi şeyler olsun. Aynen öyle. Kore kalbiyle bitirelim. Şurada Kore kalbi. Ben onu bilmiyorum. Böyle, Kore kalbi. Filmlerden. ben böyle O çok eskidi artık hocam ya. Valla bilmiyorum ki, Kore filmlerini de izlemiyorum ben. Şöyle bu o zaman toplu. Evet, Bu. evet. Yok o eski. Eski. Demode. Ha, bu demode böyle mi? Evet bu. Ben bu konularda Ya da Kore kalbi. Evet, bu. nasıl, böyle miydi? Şöyle yani böyle kalp oluyor işte. Tamam, işte böyle kalp oluyor Şöyle galiba. V şeklinde Kore kalbi oluyor. Bu da garip. Geçen bir şey. bu Sevgili Hoca'ya yaptırana kadar anam ağladı. Aslında Yayının sonunda. kalbin görüntüsü bu. Orijinal görüntüsü. Evet. Kalp Bir bu de şekilde oluyor ya, kas. evet hem böyle hem de buradan Evet, kalp oluyor. evet, Kore evet. kalbi diyorlar. Neyse, Kore... kalplerimizi görünce gibi oldu. Sevgili Hoca'ya yanında yaptırıyorum. Biterken ya yapamıyorum, bırakmıyor Yok ama ya. yapılacak gibi değil yani. Zor evet. Korelilerin parmakları küçük, bizim parmaklarımız dolma gibi, o yüzden Evet, oluyor. evet. Sizin olur da bizim Uzun olmuyor ince işte. benim de o da kadıncağız yazık ayak uydurayım diye yapacağım diye Evet. uğraştı. Vallahi güzel bir yayın oldu. Su gibi akıp geçti. Evet, ben de zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Hocam sağ olun, teşekkür ederim. Değer Rica kattınız. ederim. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bay bay.